Ama uzun rota işaretleme metodudur. Yani evrensel bir şey. Şimdi ve çeşit gemiler de var o dönem. Bu sazlık gibi bir yapıdan yapılmış ve bunun orijinaline yakın olsun diye Bolivya'dan getirmişler bu sazlıkları. Bulgaristan'da imal ediliyor ve oradan çıkıyor. Selam, hoş geldin. Pizzacı. Pizzacı mısın sen? Seni de çekeyim mi? Dünya Mirası listesinde burası dedim. Likya'da 100'den fazla antik kent var. Bunlardan sadece Santos ve ona bağlı olarak yeni bir merkez olan Leton UNESCO Dünya Mirası listesi içerisinde. Bunun sebebi son derece benzersiz ve insanlık tarihine ışık tutan bazı şeylerin olması, yapıların olması. Bunlardan bir tanesi tam karşımızda duran yazıtlı pilye. Onu yakından göreceğiz. Orada Likçe, Milyasça ve Grekçe, yani Milyasça'da Elmalı bölgesinde konuşulan Likçe şivesi gibi bu üç dilli bir yazıt var. Ve bu üç dilli yazıt sayesinde, ağırlıkla bu yazıt sayesinde Likçe dili keşfedilmiş, fark edilmiş, anlaşılmış. Ondan dolayı son derece önemli kabul ediliyor. Bu bahsettiğim UNESCO Dünya Mirası listesine girmesine sebep olan eserlerden bir tanesi. Likçe'nin çözüldüğü. Burası gibi Leton'da var. Leton'da da yine bir üç dilli yazıt var. Burada bir kısmı şöyle okulu olan harflerin olduğu yer, Likçe yazılarının olduğu yer. Bu çok son derece nadir bir şey ve çok da fazla, dediğim gibi Yunanca'da da olduğu için, Antik Yunanca'da olduğu için ikisiyle birbirle kıyaslayarak burada anlatılan şeyleri çözüyorlar. Şimdi gruba bir tane şey gönderdim. Fotoğraf, yani onun çizimi. Bu şimdi aslında normalde yaklaşık 11 metre yüksekliğinde bir şey. Bunun bir kısmı kırılıyor. Üstünde freskler var. Yani böyle şey üzerine çizimler var. Taş üzerine çizimler var. O çizim aslında şu kısım, yani o üstün, bu yazıların bittiği yerin üstü, orası mezarlık kısmı oluyor. Mezar, yani kişinin bu kereyi, bu Likya'nın klasik dönem kralı. Milattan önce 5. yüzyıl. Bir savaşta ölüyor ve o savaştan sonra ölümsüzleştirmek için burada kendine böyle bir anıt yapıyorlar. Onun üstünde de böyle bir taht gibi bir alan var. Taht gibi alanın üstünde bir aslanın üzerine basan, oturan bir kişi. Yanında mızraklılar. Yani orada aslında bir takım semboller var. Klasik Anadolu dönemi işte o sembollerle savaşçılık anlatılıyor. Şurada sirenler, şu böyle kadın başlı, kuş gövdeli şeyler görünüyor, canlılar görünüyor. Onlara mitolojide Harpiler isimli bir şey olduğu için, canlı olduğu için Harpiler ismini vermiş. Aslında bunun başka daha detayları var. Yani bu biraz karışık bir konu. Ruhları kaçıran bir canlı olduğunu düşünün. Onlar bu tarafta ve arka tarafta betimlenmiş. Burada ölünün, yani burada aslında Kibernis ve ailesi, bu şeyin ölen kralın diyelim, şeyi var. Hani o sahnesi var. İşte içinde bir takım kahramanlıklar var. Ya da işte ölüm teması betimleniyor. Öbür iki tarafında da tanrılarla ilgili kısım var. Demeter ve Hades. Orada Tanrı'ya sunulan bir sunak var. Bu böyle dönen bir fresk anlatılıyor. Yani burada aslında birbirinden farklı, ne diyelim, hem yaşam hem ölümü anlatan bir senaryo gibi dönüyor. Yanında da yine başka önemli bir dikme mezar var. Bu dikme mezar, dediğim gibi, bunlar oldukça nadir. Bu Likya'nın genellikle klasik dönemi. Bu da milattan önce 5. yüzyıl oluyor. Klasik dönemindeki mezar tiplerinden. Dikme mezar. Yandaki de yine son derece nadir. Yine bir dikme mezar var. Dikme mezarının üzerinde lahit var. Yani ev tipi bir yapı var. Bu da ikisinin böyle bu şekilde üst üste olması son derece nadir karşılanan bir şey. O da yine Likya'nın krallarından birisinin, diyelim, Santos'un krallarından birisine ait bir mezar. Şimdi tiyatrolar da antik çağda merkezi bir rol oynuyor. Diyebiliriz ki her önemli şehrin bir tiyatrosu var. Bu tiyatronun kapasitesinin 2200 kişi olduğunu biliyoruz. Şehrin nüfusuyla ilgili de biraz fikir veriyor bu. Yani kimisi diyor ki 4 ile çarpabiliriz, kimisi diyor ki 10 ile çarpabiliriz. Tiyatrodaki kapasitenin sayısını, kentin nüfusunu öğrenmek için. Yani yaklaşık böyle bir şey düşünebiliriz. Bu kentte en kalabalık zamanlarda ne kadar kişi yaşadı gibi bir yorum yapmak için. Şimdi bu aşağıda görüyoruz. Böyle bir duvar kısmı görüyoruz. Aslında normalde
Helenistik dönemde tiyatrolar aşağıya kadar iniyor bu şeyler, basamaklar. Basamakların bittiği yerde orkestra denilen kısım başlıyor ve arka tarafta da sahne var gene. Şimdi Roma döneminde bu en baştaki, en alttaki 6-8 basamağı kaldırıyorlar. Şu aşağıdaki duvarları örüyorlar. Bunun sebebini tahmin edebilecek olan var mı? Gladyatör. Gladyatör savaşları için. Yani Anadolu'lu bir kültürü değil ama Roma döneminde var ve Anadolu'daki hemen hemen bütün tiyatrolara müdahale edilmiş o dönem ve değiştirilmiş. Burada yani vahşi hayvanlar, son derece kanlı gösteriler falan yapıldığı için bu kısmı seyirciyle ayırmak için şu kısmı, şu duvarı yapıyorlar. Yani alttaki en alt sıraların 6-8'ini söküyorlar ve bu duvarlar yapılıyor. Eli gibi. Şimdi yukarıya bakın. Şurada şeyleri görüyorsunuz değil mi? Böyle sanki kütükler kesilmiş, kesilmiş kütükleri yan yana koyup çatı yapmışlar gibi. Bu şeyler, arkeologlar, araştırmacılar bunlara bakarak Likyalıların yaşadığı evi tanımlıyorlar. Ev tipi olduğu için bu. Ve ilginç bir şey daha var. Bugün hala günümüzde bu tip bir yapı kullanılıyor Likya bölgesinde. Onlar da ambar. Yani üçüncü gün göreceğiz benzer bir yapıyı. İşte tahtadan yapılmış, böyle kare biçiminde ve küçük. Aynı Likyalıların evine benziyor. Yani çok yüksek ihtimalle bu ikisinin arasında bir bağlantı var. Ve bu işte bu biraz da şeyin de kanıtı. Likyalıların ölümden sonra yaşamla kurduğu ilişkinin bir kanıtı. Yani eve benzeyen bir yapı yapıyor ve onun içerisine gömüyor. Şimdi bu kırmızı beyaz Türk bayrağı ya da Polonya bayrağı değil. Bunun adı Grande Randonne deniyor. Telaffuzum yanlış olabilir. Ama uzun rota işaretleme metodu bu. Yani evrensel bir şey. Şimdi burada kırmızı beyazla işaretliyorsunuz. Ana bir rota, uzun bir rota olduğunu anlatır. Bunun bazı biçimleri var. Mesela yolda giderken göreceğiz. Yani L şeklinde olur. Mesela L böyle bakıyorsa buradan sen düz gidiyorsun ama buradan sağa dön diyor. Ya da böyle giderken şöyle gösteriyorsa sola dön diyor. Böyle gösterirse düz devam et diyor. Çarpı konabilir. Çarpı da buradan gitme anlamına geliyor.
Nasıl dolduruyorsun? Bir dene bakalım, çekebilecek misin? En küçük dağcımız. İşte 4 metre falan herhalde. Evet, Ahmet'e bir alkış alalım. Biraz da. İşte hep yumurtadan bunlar Ahmet. Ahmet bak şu şey buraya doldur şeyi. Hayvanlar kullanması için. Yavaş çek. Taş ev yapıyorlar ya, Datça'da falan o taraflarda var. İşte asıl taş ev bu. Evet. Yani o taş evler dekor. Dışında taş var, içinde şey, modern bina. Asıl taş ev. Kerpiçle birleştirip. Oyulmuş kaya mezarı mıymış? Evet, artık araca. Şimdi burasının adı Liman Hamamı. Burada 4 tane hamam var. Bir şehirde 4 tane hamamın olması o şehrin büyük olduğunu gösteren bir şey. Burası özellikle Roma döneminde çok fazla gelişmiş ve Likya Roma döneminde de başkentlik yapmış bir yer. Şimdi karşımızda şey var, Fener var. Bu da İmparator Neron döneminde yapılmış. Milattan sonra 20'li yıllarda. Denizcilere ithafen yapılmış. Şimdi orası dış liman. Yani denizin olduğu taraf dış liman. Biraz önce dediğimiz yerde nehir içeri doğru giriyor. Orası da iç liman. Şimdi mesela siz bir yabancısınız. Burası bir ülke gibi düşünün. Geldiniz buradan dış limandan içeri girdiniz. İlk sizi karşılayan yer, bunu daha sonra başka yerlerde de göreceğiz. Hamam. Şimdi biliyorsunuz bir şeyimiz var, ana tanrımız var, Zeus. Zeus'un ilişkileri meşhurdur. Karısı Hera. Onun dışında da pek çok ilişkileri var. O ilişkilerinden bir tanesi de Leto. Ve Leto Zeus'tan hamile kalıyor. Fakat Hera bunu duyuyor ve dünyanın hiçbir yerinde bu doğumun gerçekleşmemesi için terör estiriyor. Bu Leto'da doğum yapacak bir yer arıyor. Şimdi mitolojik kaynaklarda bir doğum yeri söyleniyor. Bu ikizler doğuruyor. İkizlerin adı da Artemis ve Apollon. Bu Artemis ve Apollon Anadolu'nun en önemli tanrılarıdır. Artemis ve Apollon hamile doğum yapacak. Ve işte bir antik söylencede, işte antik kaynaklarda deniyor ki Delos Adası diye bir ada var. Delos Adası gerçekten de var. Yunanistan ana karasına yakın. Orada fakat anlatımın içerisinde aynı zamanda bir hurmalıktan ve aynı zamanda yanındaki bir şeyden bahsediliyor. Gölden bahsediliyor. Bu hikaye, bu senaryo Delos'a uymuyor. Fakat Patara'ya uyuyor. Şimdi bu Laike kelimesini konuşmuştuk. Bir senaryoda da işte kurtların Leto'ya yol göstererek bu bölgeye, Santos, Patara bu bölgeye geldiğini ve burada doğum yaptığını varsayıyoruz. Hatta bir su istediğini, orada bir şey var Leto bölgesinde. Leto'nun su istediğini ve halkın şeyden korktuğunu, Hera'dan korktuğu için su veremediğini ve onları kurbağaya çevirdiğine dair, Leto'nun gücüyle, kudretiyle onları kurbağaya çevirdiğine dair bir korku senaryosu var. Ve bu bahsettiğimiz hikayede hurmalık ve göl hikayesinde Leto'nun doğum yaptığı bir hurmalık var. O hurmalığın bu hurmalık olduğu ne dair örtüşen bir hikaye var. Yani Delos'ta da aynı şekilde bu senaryo anlatılıyor. Apollon ve Artemis'in doğum yeri diye. Burası için de söyleniyor. Bu hurmalık içinde. Bu hurmalıkların da arkeologlar şeylerin konuşmalarından dinlediğim en az 1200 yaşında olduğunu biliyoruz. Daha eski de olabilir. Şimdi burası Sütunlu Cadde. Yani burası araba yolu. Araba dediğimiz at arabaları. Atlar buradan geçiyor. Şimdi şöyle düşünün, daha kolay düşünmek sütunlar olduğu için. Şimdi sütunların bu tarafındakiler dükkan. Kapıları da duruyor ya. Onun yanlarında sütunlar var.
üstü de kapalı. Bu taraf da aynı şekilde. İki tarafta kapalı yerlerde insanlar yürüyorlar. Yani işte güneşten ve yağmurdan koruyan şeyler var. Koridorlar var. Orada insanlar yürüyorlar ve alışveriş yapıyorlar. Buradan da at arabaları geçiyor gidiyor. Buranın arkasında Liman Caddesi var. Oraya doğru gideceğiz. Oradan içeri girdiğimizde bir Liman Caddesi'ni geçeceğiz. Sonra meclis binası var. Arkasında da tiyatro var. Yani bu geminin adı Arbol 4. Bu bir antik çağ gemisi değil. 2019 yılında şöyle bir projeye karar veriyorlar. Aynı antik dönemdeki gibi bir gemi yapalım. Bu gemiyle antik çağdaki yolculuk gibi bir yolculuk yapalım. Bulgaristan'ın Varna limanından kalkıyor. Bu hazırlanıyor. Bu arada bu farklı çeşit gemiler de var o dönem. Bu sazlık gibi bir yapıdan yapılmış ve bunun orijinaline yakın olsun diye Bolivya'dan getirmişler bu sazlıkları. Bulgaristan'da imal ediliyor ve oradan çıkıyor. Bütün Ege'yi dolaşıyor, Akdeniz'e dönüyor ve Kaş tarafında bitiriyorlar, tamamlıyorlar projeyi. Sonra da buraya getiriliyor, konuluyor. Yani 2020 yılında gibi, 2019 ya da 2020 yılında projenin adı Arbol 4. Bu burada sergileniyor. Likya'nın bir birliği var ve Likya Birliği tarihte önemli. Nispi temsille yapılan ilk ne diyelim demokrasi örneği gibi bir şey. Montesquieu böyle söylüyor. Yani dönemin en mükemmel, en kusursuz demokrasisi diyor. Nispi temsil var. Yani mesela Santos ya da burası Patara ya da Pınaratilos burada var, Mira var ya da Olimpos var. Bu büyük antik kentler üçer temsilciyle, daha küçük olanları ikişer, bazıları birer, bazen birkaç tanesi bir araya gelip bir ya da iki oyla burada temsil ediliyor. Varsayalım savaş kararları, barış kararları, belki ticaret kararları vesaire pek çok konuda tartışıp kararlar alıyorlar.
Yırtık şehir dedikleri ada aslında. Kekova Adası 7,5 kilometre uzunluğunda. Son derece uzun bir ada. Böyle devam ediyor. Genişliği de yaklaşık 500 metre. En uzun yeri de 180 metre. Bu adanın geçmişteki adları Dolokiste deniyor. Orta çağdaki adı Dolokiste. Kekova isminin nereden geldiği tam olarak bilinmiyor. Ama işte Kekova'ya da Kakai diyorlar. Kekikten geliyor olabilir, keklikten geliyor olabilir gibi senaryolar var. Her ikisi de var burada. Çok kekik olduğu biliniyor. Dolakiste'nin limanı burası. Merhaba. Şalkını getirmiş. Para ikisi. Kızıl Toprak yolun arkasından şöyle Likya yolu devam ediyor. Kapaklı Üçağız'a doğru, Demre'ye doğru. Böyle geliyorsunuz, Likya yolu şuradan dönüyor, Perke yola bağlanıyor, arkadan Üçağız. Likya yolu bu şekilde. Şimdi eskiden bu yol yokmuş. 1980'lerde işte o zamanı bilenler söylüyor. Tekin isimli bir çobanın Tarzan isimli bir köpeği varmış. Yürüyüşçüler geldiği zaman Tekin Tarzan'ı yürüyüşçülerin peşine takarmış, dermiş ki Tarzan git onlara kaleyi göster geri gel diye. Köpek kaleyi gösterip geri gelirmiş. O zamanın çok meşhur bir köpeği. Orada işte yol yok ama Likya yolu patika buraya geliyor.
Bunun altı böyle şey gibi, mağara gibi. Buradan vuruyor ama göremiyoruz. Şu taraftan şey görünüyor. Girişi. Bence şöyle geçin, evet. Daha rahat geçin. Şöyle ilerleyin mi? Oo, mağara gibi oluyor. Şimdi burada sağ kurtulduğunu Ahmet Ustam. Selam, hoş geldin. Pizzacı. Pizzacı mısın sen? Seni de çekeyim mi? Ha? Çekin. Sen de mi geleceksin?